Ses geliyor mu? Ve ses kalitesi nasıl? Ses geliyor galiba. Evet, ben de sesin geldiğini görüyorum. Bu sefer böyle manuel bir yöntemle, böyle bir mikrofonla okumak istedim. Bilmiyorum nasıl çıkacak. Yani ilerleyen günlerde çeşitli, mikrofon denemeleri yapmak istiyorum ya da ses denemeleri. Birazcık daha bekleyeyim. Daha doğrusu birazcık bekleyeyim. Sonuçta daha, yayını yeni açtım. 1 dakika ancak olmuş. İnsanlar gelsin. Hafta sonu ve hâlâ yaz sıcağı var diye acele etmiyorum yayınları yapmak için. Evet, bundan sonra bir, üye yayını yaparım, bir savaşçı yayını yaparım, kısa kısa çünkü, tatildeydim. O zaman canlı yayınlar pek de yapamadım. Çeşitli paylaşımlarım oldu. Bunun için yayın yapmayı düşünüyorum. Dün enerjim biraz düşüktü. Yayın yapmak istemiştim ama pek de olmadı. Zaten bazen bunu hissediyorum. Öyle olunca da zorla yayın yapmak istemiyorum açıkçası. Evet, herkes umarım iyidir. Ben gayet iyiyim. Aslında benim, böyle hem en hüzünlü hem de yılın en sevdiğim zamanları, yani yılın en sevdiğim zamanları özellikle güney diyarlar için, Akdeniz için, Ege'nin güneyleri için gerçekten hava böyle limonata gibi, böyle şerbet gibi falan yani bilemiyorum. Çok seviyorum bu zamanı. Kısa bir zaman ama çok güzel bir zaman. Belki de bir kadının zamanı gibi yani kadının ilerleyen yaşları da aslında nasıl diyebiliriz? Yani belli bir olgunluğa geldikten sonra o, çok güzel kıvamlı zamanları vardır. Ya, tabii onları umarım daha da uzun tutarım, dileğim bu şekilde. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilekleriniz için. Azıcık daha geriye atabilirim sanırım. Fazla kişi yazamıyor. Sadece üyeler yazabiliyor. Yani bana yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor. Ay pardon, üyeler mi yapmışım ben bunu? Aboneler yapacaktım. O yüzden yazamıyor ya. Tüh, ben aslında şey yapmak istiyordum siz. Aboneler yapacaktım. Pardon ya. Ben de niye yazmıyor insanlar diyorum. Böyle bir şey olmuş. Neyse belki üye de olursunuz ya. Savaşçı üye olsanız dahi yeterli. Ben birazcık bunu şöyle çevireyim. Evet, benim amatör ruhum eksik olmaz. Bir türlü yerleşememe hali. Evet ya ben de niye yorum yazmıyorum? Eğlenceli oluyor diyordum ya bak. Neyse artık. Şunları böyle. Ben o zaman kitabıma geçeyim. Bugün size Ekinoks'ta olduğu için İşler ve Günler adlı eserden okuma yapacağım. Ay bari üyeler gelsin de üyeler yorum yapsın. Lütfen. Artık üyeleri canlı yayınlar yapa yapa hep buna alışmışım. Üye yayınlarına alışmışım. Ya buna da masa olsa güzel oluyordu da. Elime aldım bunu böyle. Şimdi ne tarafıma koyacağımı şaşırıyorum. Evet, bir saniye. Bazen bazı kitapların yayın evine vermemek daha iyi.
Şimdi size çok garip bir bölüm okuyacağım gerçekten. Ayırmışım. Da yerleşti. Hesiodos'un İşler ve Günlerinden okuyorum. Ve bu kısım tarla işleri diye bir bölüm. O yüzden bana oldukça ilginç geldi. Şöyle, yani böyle nasihatler veriyor gerçekten. Buna ilgili kitapta yorum da var. Ben sadece bunu olduğu gibi okuyacağım. Hiçbiriniz belki de çiftçi değilsiniz ama ilginç bir şey olacak. Ekini biç görünce gökte, Pleyad yıldızlarını, Atlas kızlarını, görünmez oldukları zamanda ek toprağını. Yani yeni ayda toprağa ek diyor. O yıldızlar kaybolur 40 gün 40 gece ama yılın çarkı durmaz döner ve insanlar bilemeye başlayınca oraklarını gözükürler yeniden gökte. Bak söyleyeyim. Nedir tarlaların kuralı? İster deniz kıyısında ol, ister bozkırda, dalgalardan uzaktaki bereketli ovalarda, Demeter'in işlerini vaktinde görmek istersen, ekerken de, kazarken de, biçerken de göğsün, bağrın açık çalışasın. Öyle yap ki vaktinde büyüsün ürünlerin, yoksul kalıp kimseye minnet etmeyesin. Öyle yapamadığın için kaç kez başvurdun bana? Ama artık benden ödünç alamazsın, bunu bil. Çalış Perses kardeş, sersemlik etme. Tanrıların insanlara verdiği işi yap. Yoksa günün birinde çoluğun çocuğunla kapı kapı dolaşır dilenirsin. Kimse aldırış etmez derdine. Çok çok 2-3 kez yardım koparabilirsin. Ama fazla sıktın mı herkesi havanı alırsın. Ne kadar dil dökersen boşuna. Hadi beni dinle, borçlarından kurtul. Kurtul ki açlıktan da kurtulasın. Bir evin olsun, bir karın, bir de öküzün. Karını parayla satın al ki gereğinde yürüsün öküzlerin ardından. Aracın, avadanlığın evinde olsun. Olsun ki başkasından istemeyesin. Vermedi mi mevsim geçer, işin yüzüstü kalır. Hiçbirini ne yarına bırak ne öbür güne. İşini tavsayanın ambarı dolmaz. Üstüne düşemediğin işten hayır gelmez. İşini yarım bırakan bela çeker başına. Ya gördünüz mü, karını parayla satın alasın diyor. Yani bu kaç yüzyıl önce Yunan topraklarında falan da olan bir şeymiş. Tabii biz şey yapıyoruz, yani garipsiyorum ve bunu tabii ki savunmuyorum. Pardon. Ay, azgın güneş ter döktürmez olunca insana, Zeus güz yağmurlarını salınca dünyaya, daha çevik olunca elimiz kolumuz, Sirius yıldızı ölümlülerin başı üstüne, gündüzden çok gece dolaşır olunca, baltanın kestiği ağaç daha az kurtlanır. Yaprağını dökmüş, büyümesi durmuştur. İşi mevsiminde yapmak istersen ormanını o zaman kes. 3 karışlı beyni, 3 dirsek tokacını yap. Dingilin 7 ayak oldu mu tamamdır. 8 ayak kesersen bir tokmakta çıkar. Ona karşılık bir araba için tekerleği 3 karış kes. Eğri ağaçtan bol ne var? Ama dağda bayırda arayıp yaş meşeden bir sap bul. En dayanıklısı olur. 2 saban yap, kendine evinde, biri paçasız olsun, biri paçalı. Biri kırılırsa ötekine koşarsın öküzlerin. Dingil için defne ve kara ağaç iyidir. En az onlar kurtlanır. Ökçe için kuru meşe, sap için de yaş meşe. Güçlü bir çift öküz bul 9 yaşlarında. Bu yaş öküzlerin delikanlılık çağıdır. İşe en elverişli oldukları çağ.
Çift sürerken kavgaya tutuşmaz. Sabanı kırıp işi yarım bırakmazlar. Çifti sürerken adam da 40 yaşında olmalı. Sabah sabah 4 çizikli koca bir ekmeği yemeli. Sağa sola bakmadan, eş dost aramadan kendini işe vermeli. Sabanın arkasında daha genç oldu mu fazla tohum atar. Delikanlıların aklı havada olur. Oynayacak arkadaş arar sağda solda. İşe koyulmadan turnanın sesini bekle. Bulutların ardından gelsin her yılki çığlığı. Ya öyle bir şey ki Karolin Fişekçi'den nasıl tarla süreceğiz, nasıl böyle saban yapacağız, öküz kaç yaşında olsun bunları dinliyorsunuz. Gerçekten değil mi? Çok ilginç. Yani benim bunları okumam ilginç aslında. Ses durumu nasıl? Ses. Ya ben biraz yere oturayım dedim. Böyle daha mı iyi ses? Yorum alabilir miyim? Ne durumda her şey? Ben tarlada sabanda kalmıştım en son değil mi? Hı. Tamam. Evet. Yani bunu aslında ağzıma götürmesem de olur. Yani sesi gayet iyi alıyor. Bakayım böyle tüm detayları alıyor mu diye merak ettim. Evet, sabah bu işlerdeydik. Ekin zamanını o haber verir. Geliyor mu? Ekin zamanını o haber verir. Yağmurlu kış günleri onunla başlar. Turnalar öttü mü gökte, öküzü olmayanın yüreği sızlar. O mevsimde insanın ahırında kıvrım kıvrım boynuzlu öküzleri olmalı. Ver öküzlerini ve arabanı diyebilirsin komşuna. Ama o da öküzlerim koşulu deyiverir sana. Bir araba yaparım demek dile kolay. Kaç parçası var bir arabanın budala? Onları önceden evine toplaman gerek. Ekin sabahları geldi mi doğru tarlaya, efendi uşak erkenden iş başına. Yaş kuru toprak kazılmalı, kazılmalı ki başaklarla donansın. Ekecek toprağın dinlenmiş olmalı, baharda havalanmış, yazın çapalanmış olmalı. O zaman umutlarını boşa çıkarmaz. Nadas uğur getirir, çoluğunu çocuğunu ağlatmaz. Ya işte diyor ki toprağınızı nadasa bırakın. Yani ne kadar önemli mesajlar var aslında şimdi insanların çokça dinlemesi lazım ya. Neyse ben şiirsel seksi ses tonumla yine böyle nasıl öküz saban tarla sürülür bunları okuyayım. Toprağın Zeus'una ak yüzlü Demeter'e dua et. Olgun dolgun etsin kutsal başa. Tekrar şey yapayım. Toprağın Zeus'una ak yüzlü Demeter'e dua et. Olgun dolgun etsin kutsal başa. Sabanın kolunu aldın mı avucuna? Dokun değnekle sırtına. Boyundurağa asılan öküzlerin bir oğlancık gelsin ardından bir tırmıkla örtsün tohumların üstünü. Kuşlara yem olmasın diye düzenli iş, insanların baş nimeti, düzensiz iş baş belasıdır.
Gökleri Zeus'u dilerse oldurur, başlarını yere sarkıtır buğdayların. O zaman örümcek ağlarından kurtulur kabın kaçağın ve tadarsın sevincini. Evde evde karnını doyurmanın rahat ha. O zaman örümcek ağlarından kurtulur kabın kaçağın ve tadarsın sevincini evinde karnını doyurmanın. Rahat edersin alaca bahar gelinceye dek gözün başkasının malında olmaz, başkasının gözü sende olur. Kutsal toprağı kazmakta geç kalırsan zamanı çömelir toplarsın. Bodur kalmış toza bulanmış başakları, cılız demetleri asık yüzle koyarsın sepete. Görenler acır haline, Tanrı Zeus'un günü gününe uymaz. Aklından neler geçer bilemez ölümlü insanlar. Toprağını geç kazdıysan olsa olsa şudur bunun çaresi. Beklersin guguk kuşu öter meşenin dalları arasında. İnsanların yüzü güler koca dünyada. Zeus 3 gün 3 gece yağmur yağdırır. Öküzün ayağı birkaç parmak sulara batar. Ancak o zaman son güne kalan çiftçi ilk günde işe başlayana yetişebilir. Hep aklında olsun bunlar. Ne baharı kaçır ne güz yağmurlarını. Kış günlerinde otura kalma sakın. Şehir meydanlarında, ocak başlarında. Soğuklar insanı tarladan uzaklaştırır. Ama çalışanın yapacak işi vardır evinde. Kara kışta uyuştun mu aç bir ilaç kalırsın. Ayağını avucuna alır, ovar durursun. Aynak gezip boş umutlar besleyen adam ekmeksiz kaldığı gün başlar dert yanmaya. Geçimi sağlama almayan yoksul ondan bundan bir şeyler umarak otura kalır pazar yerinde. Hizmetçiler yaz ortasında söyle. Her yazın bir kışı var. Başınızı sokacak kulübeler yapın. Evet, devam ediyorum. Kara kış kötü günleriyle bastırınca öküzlerin birer ikişer ölür. Ay 9 yaşında öküz olması lazımdı. Şimdi öküzlerle ilgili devam ediyoruz. Karolin Fişekçi'den öküzler hakkında bir pasaj dinliyorsunuz. Bence çok keyifli ya gerçekten. Kara kış kötü günleriyle bastırınca öküzlerin birer ikişer ölür. Korun kendinizi belalı kıralardan. Toprak donar esince acı Poyraz, atları bol Trakya ovalarından gelip allak bullak edince engin denizi, dağları, ovaları uğultulara boğunca Poyraz dar boğazlara sığdırmaya görsün. Saçları havada binlerce meşeyi, koca koca çamları serer anaç toprağın üstüne. O zaman bir çığlık yükselir bütün ormanda. Hayvanlar titreşir, kıstırırlar kuyruklarını, sırtlarında kalın posta olanlar bile. Buz gibi girer onların da içlerine. Ne kadar tüylü müylü de olsalar öküzün gönlünü bile deler geçer. Keçinin kılları kalınmış dinlemez. Yalnız bol yünlü koyunlar dayanır. İhtiyarların belini büken Poyraz'ın gücüne. Yumuşak tenli genç kıza da işlemez çünkü o evde tatlı anasının yanında kalır. Altın Afrodit'in işlerini bilmez henüz. Körpe bedenini yıkar yağlar sonra gider uzanır evinin bir köşesine. Oysa bu kış günlerinde kemiksiz ayaklarını kemirir durur. Ateşsiz evinde kasvetli kovuğunda güneş koşacak çayırlar göstermez ona. Çünkü o kara insanlar ülkesi üstünde gezer, geç gelir Helenleri aydınlatmaya. Bu kısmı anlamadım. Yani oysa bu kış günlerinde kemiksiz diyor. Kış günlerinde kemiksiz ayaklarını kemirir durur. Ateşsiz evinde, kasvetli kovuğunda. Güneş koşacak, çayırlar göstermez ona çünkü o kara insanlar ülkesi üstünde gezer, geç gelir Helenleri aydınlatmaya. Kemiksiz ayaklar diyormuş. Yani ben de bir kemiksiz birinin ayaklarından mı bahsediyor sandım da.
Teşekkür ederim. Süper teşekkür yapabilirsiniz. Yorum yapabilmek için üye olmak gerekiyormuş. Ben bunu aboneler olarak yaptığımı sanıyordum. Meğerse üyeler yapmışım. Neyse artık. Devam ediyorum kış günlerini okumaya. O zaman ormanların boynuzlu boynuzsuz konukları çeneleri zangır zangır titreyerek koşarlar dere tepe. Bir tek kaygısı vardır hepsinin, sık fundalık derin mağara bulup sığınmak. Ölümlüler üç ayaklı yaratık gibi, belleri iki büklüm, başları önlerinde. Göç ederler ak karlardan kurtulmak için. O zaman beni dinlersiniz kendinizi korumak için. Yumuşak bir urba ve uzun bir hırka giyin. Sıkı dokunmuş kumaşlardan olsun giysiniz. İyice sarının ki tüyleriniz diken diken olmasın soğuktan. Ayaklarınıza sıkı saran papuçlar geçirin. Öküz derisinden içi keçeli. Kışın en soğuk günleri gelince de oğlak derilerini öküz bağırsağıyla dikip yağmura karşı bir kalkan gibi sırtınıza alın. Başınıza da keçe bir külah geçirin ki kulaklarınız sırılsıklam olmasın. Çünkü Poyraz'da sabahlar soğuk olur. O sabahlar bereketli yüklü bir sis, yıldızlı gökten iner toprağa. Ve kaplar bu dünya mutlularının tarlalarını, tükenmez ırmaklardan suyunu alan bu sis sert bir rüzgarla yerden havalanıp kah akşamüstü yağmur olup düşer, kah fırtına olup savrulur gökte. Trakya'nın Poyraz'ı iterken yoğun bulutları, bir an önce işini bitirip evine dön ki kara bir bulut gökten düşmesin üstüne, ıslatmasın elini, kolunu, üstünü, başını, kısacası o soğuk aydan sakın. Ayların en belalısıdır o. Koyunların içinde belalı, insanlar içinde. O ayda insanlar daha çok yemek yemek isterken öküzlerin yemini yarıya indirirsin. Uzun geceler yem aratmaz onlara. Ay son 2 sayfa kalmış. Ben çok keyifli okuyorum öküzler hakkında. Okumaları çok sevdim. Zaten yani ben her zaman düz erkek ararken öküz erkek bulmuşumdur. Yani öküzler bana aşina bir konudur aslında. Yani düz erkek ararken öküz erkek bulma sorunsalı ve yani öküzler hakkında bilgi sahibi olmak belki de erkekler hakkında ipuçları da verebilir. Bilmiyorum. Neyse ya. Ay. Evet. Ben böyle buraya niye sığındım? Niye shorts falan yaptığım zaman dikey oluyor ya, böyle sığmış olayım ki güzel bir short çıkar bundan belki de. Neyse devam ediyorum. Öküzlerin yemini yarıya indirirsin, uzun geceler yem aratmaz onlara. Yaşamını günlerin gecelerin süresine uydur. Ta ki yıl sona erdirene dek dönüşünü ve bütün varlıkların anası toprak donansın yeniden türlü yemişlerle güneş dönmeye yüz tuttuktan sonra Zeus 60 kış gününü doldurunca büyük ayı okyanustan ayrılır ve karanlıklar içinden pırıl pırıl yükselir. O zaman atılır ışığa doğru Pandion'un kızı, ince, keskin çığlıklı kırlangıç. Yeni bir bahar gelmiştir artık insanlara. Asmalı bu da ve gelmeden sırasıdır. Evi sırtında gezen salyangoz gökte ülker yıldızı görünür görünmez topraktan bitkiler üstüne çıkmaya başladı mı bağları çapalama zamanı gelmiştir artık. Bileğin orakları, uyandırın ırgatları, hasat zamanı güneş denizi kurutunca bırakın artık gölgede öğle uykularını. Sabahlara kadar yatakta kalmayın artık. Elini çabuk tutacaksın o zaman. Geçimini sağlama almak istiyorsan güneşle kalkıp ürünü alacaksın içeri. Şafak günlük işin 1/3'ünü bitirir. Şafak yol kazandırır, işi ilerletir. Şafak söker sökmez yoldadır nice insan. Boyunduruğa vurulmuştur nice öküz. Öküzleri boyunduruğa vurmak.
son kısımları yine böyle yukarıdan okuyayım dedim. Devet dikenleri çiçek açtı mı, ağır yaz günlerinde Ağustos böceği konuk bir ağaca Türkiye başladı mı, hızla çarparak kanatçıklarını, keçiler daha yağlı, şarap daha tatlıdır. Kadınlar daha azgın, erkekler daha gevşek. Sirius yıldızı kafalarını dizlerini yakar, derileri yanar, kavrulur sıcaktan. O zaman bir kayanın gölgesine uzanmalı insan. Barblos şarabı güzelce kabarmış ekmek olmalı. Emzirmez olmuş keçilerin sütü, ormanda beslenmiş bir dananın ya da yeni doğmuş bir kuzunun eti. İçer kızıl şarabı yatarsın gölgeye, gönlünce yer içersin doyasıya. Serin yerlere doğru çevirip yüzünü, tertemiz bir kaynaktan su alıp 1'e 3 katarsın şarabına. Orion yıldızları gözüktü mü, ırgatlarına söyle rüzgarlı bir yerde, yuvarlak bir harman üstüne, yığsınlar Demeter'in kutsal buğdayını, sonra da ölçeklerle doldursunlar küplere. Sizi besleyecek taneler eve yerleşti mi, kimsesiz bir uşak bulun derim size. Bir de çocuksuz hizmetçi kız. Hizmetçi ana oldu mu başa beladır. Keskin dişli bir köpeğiniz de olacak. Bol bol yedireceksin onu ki gündüzleri uyuyan biri malınızı çalmasın. Otu samanı da ambara yığın ki bol bol yiyeceği bulunsun. Öküzlerinizin ve katırlarınızın bu işler bittikten sonra bırakın köleleriniz dizce izlerini dinlendirsin. Öküzleri de çıkarın boyunduruktan. Orion ve Sirius gökün tepesine gelip de gül parmaklı şafak kutup yıldızını gördü mü, o zaman her ses topla getir bütün salkımları. 10 gün 10 gece açıkta tut. 5 gün 5 gece de kapa üstlerini. 6. gün çıkar özünü salkımların. Doldur küpleri Tanrı Dionysos'un sevinç yüklü nimetlerini. Ülker, Hiyat ve Orion görünmez olunca ekinini ekmeye bak. Mevsimidir artık. Tohum ne olacaksa olsun toprağın altında. Evet. Kölecikler dedi, dizcikler dedi, öküzler dedi, katırlar dedi. Gerçekten ilginç bir metindi. Ben sadece üyeler modu yaptığım için fazla yazamadınız. Yorum olarak artık aşağıya yorum yazarsınız. Böyle düşünüyorum. Hala uzatmalı yaz günlerindeyiz. Aslında sonbahardayız. Yaz taklidi yapan bir sonbahardayız. Zaman çok kurak geçiyor. Feci kurak bir dönemdeyiz. Umuyorum ki güzel bir yağmur yağar. Hani bu böyle tarımsal bir şey yaptım ya böyle okuma. Yani yerini bulur. Belki bazıları mesaj alır bilmiyorum yani. Böyle işte öküzler hakkında bugün bayağı bir okuma yapmış oldum. Şöyle size döneyim. Şunları da bildireyim. Dediğim gibi artık daha sonbahar dönemi. Üye olabilirsiniz. Yurt dışındaysanız ve üye olmak zor geliyorsa Patreon'dan üye olabilirsiniz. Patreon'da burada yaptığım üye yayınlarını paylaşıyorum. Ve bu kadar ya yani şimdi hani like yapmayı, şunu yapmayı, bunu yapmayı unutmayın diyebilirim ama neyse. Görüşmek üzere. İyi geceler, güzel hafta sonları. Bay bay.